Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Ben bugün sizlere mantarla öyle lezzetli bir tarif hazırladım ki inanın çok lezzetli oluyor. Etten daha da lezzetli oluyor hatta. Yarım kilo mantar aldım. Mantar ilk aldığım gün yapamadım. 2 gün geçti. 2 gün geçtiği için gördüğünüz gibi lekelenmeler oldu arkadaşlar. Buradaki en önemli püf noktası şudur. Mantarı aldığınız gün yaparsanız bu lekelenmeler olmayacaktır arkadaşlar. Eğer vaktiniz yoksa bir gün bekletin en fazla. Daha fazla bekletmenizi önermiyorum. Aksi takdirde bu gördüğünüzden daha da kötü olacaktır. Benim 2 gün bekledi maalesef. Mantarları üzerinden yıkadım. Su geçirdim. Ben mutlaka su geçiriyorum. Çünkü temiz olduğunu inanmıyorum arkadaşlar. Daha sonra kabuklarını soyuyorum. Gördüğünüz gibi kabuklarını bu şekilde soyarak yapıyorum. Ben mantarı bu şekilde pişiriyorum. Herkesin mantar tarifi çok farklıdır. Kimisi hiç yıkamadan pişirir. Kimisi kabuklarını hiç soymadan yapar. Ben bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde daha da çok içime sindiği için bu şekilde yapıyorum. Dilerseniz bir de bu şekilde deneyin derim. Bütün mantarlarımı kabuklarını soyarak temizlemeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi o kadar kolay bir şekilde çıkıyor ki kabukları. Yani kalınlığını da görüyorsunuz kabukların. Bu kabukları pişirip yemenizde bir fayda yok yani. Şöyle de temizledim. Gayet de güzel bembeyaz mantar oldu. Evet. Bütün mantarları bu şekilde devam ediyorum. Siz nasıl mantar sever misiniz? Ya da kabuklarını soyarak mı, soymadan mı pişirirsiniz? Yorum kısmını yazarsanız oradan fikir alışverişi yapabiliriz. Umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi süzgeçteki mantarları görüyorsunuz rengini. Daha sonra temizlediğimde nasıl değiştiğini görüyorsunuz. Gerçekten arada çok çok büyük fark var. Mutlaka bu şekilde sizleri tavsiye ediyorum. Bütün mantarları kabuklarını soydum. Daha sonra ince ince kıyıyorum. İster bu şekilde bütün bütün kıyın, isterseniz küçük küçük. O tamamen sizin isteğinize kalmış. Mantar biliyorsunuz zaten ocağa aldığınız an pişmeye başladığı an eriyor. Yarıya iniyor. Yarım kilo mantar kullandım ben, 500 gram. Ben her zaman mantar soteyi bu şekilde yapıyorum. Biraz sonra da pişirirken lezzetlendireceğiz. İnanın o kadar lezzetli bir mantar tarif oluyor ki ekmeğe bana lezzetine doyamayacağınız bir tarif oluyor. Bütün mantarlarımı bu şekilde hazır ettim. Ve artık ocağa koyuyorum. Bir önemli püf noktası da ben mantarları öncesinde koyuyorum. Soğanları daha sonra ekliyorum. Niçin bunu yapıyorum? Mantarlar suyunu saldığı için önce bir suyunu salmasını bekliyorum. Daha sonra soğanları ilave ediyorum. Şöyle ocağa aldım. Kapağını kapatıyorum. Normal ateşe bırakarak diğer sebzeleri kıymaya devam ediyorum. Mutlaka kapağını kapatarak pişirelim. Bir tane büyükçe soğan kullanıyorum. Eğer soğanlarınız orta ve küçükse 2-3 tane kullanmanızı öneriyorum. Çünkü mantarı lezzet katan soğandır arkadaşlar. Soğanları da ay şeklinde kıyıyorum. Ben iri iri seviyorum, biliyorsunuz sote tariflerinde. Soğanı ağıza gelecek şekilde seviyorum. Bu şekilde ay şeklinde kıydım. 3 tane yeşil sivri biber kullanıyorum. Bir tane de kapya biberi ekleyeceğim. Kapya biberini de ortasından bölüyorum. Biraz büyük olduğu için. Eğer küçükse bölmenize gerek yok. Şöyle ortasından ikiye bölerek 4 parça yaparak ince bir şekilde kıyıyorum. Aşırı ince değil ve aşırı kalın da değil. Bu şekilde kıymanız yeterlidir. Bugün et kullanmıyorum mantarda. Arada tavuk göğsüyle de yapıyorum. Ama hiç gerek yok. Gerçekten bu şekilde de etten daha lezzetli oluyor. İnanın bana.
Biberlerim tatlı biber. Mantarı kontrol ediyorum. Ben sebzeleri kıyarken mantarım da suyunu saldı gördüğünüz gibi. Çok da suyunu salıyor, inanın. Videonun ilk başında söylemiş olduğum gibi mantarlar yarıya indi. Çünkü çok çabuk eriyen bir sebze. Daha sonra soğanlarını ekliyorum. Soğanlarla birlikte de şöyle 5 dakika kadar 4-5 dakika kadar soteleyeceğim. Daha sonra biberlerini ilave edeceğim. Sizlere küçük bir teşekkürüm var arkadaşlar. Beni gerek yorumlarda gerek izleyerek bu zamana kadar destek veren bütün takipçilerime, sizlere çok teşekkür ederim. İnanın ne kadar teşekkür etsem az. Bu kanalı birlikte büyüttük. Bebek gibi büyüttük. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Desteklerinizin devamını bekliyorum arkadaşlar. Soğanlarım yumuşadı. Gördüğünüz gibi o iri iri kıydığımız soğanlar bile neredeyse kaybolacak şekilde geldi. Daha sonra üzerine kapya biberi ve yeşil biberleri de ekliyorum. Biberlerle birlikte de şöyle 5 dakika kadar kavuruyorum. Daha sonra diğer son aşamaya, artık mantarımızı lezzetlendirmeye geçeceğiz. Her aşamada kapağını lütfen kapatalım ki yumuşacık pişsinler. Evet, kontrol ediyorum. Biberlerim de yumuşadı. Gayet de güzel piştiler. Şöyle biberlerle birlikte de 4-5 dakika kadar beklettim. Karıştırıyorum ve daha sonra bir tatlı kaşığı salça ilave ediyorum. Biber salçası ekliyorum. Salça ile birlikte de salçanın kokusu çıkıncaya kadar şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra baharatlarını ekleyerek son dokunuşlarını yapıyorum. Videomu buraya kadar gelen değerli takipçilerime küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer ki sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim anında size bildirim olarak gelecektir. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Baharat olarak karabiber, kırmızı toz biber kullandım. Eğer farklı baharatlar seviyorsanız içerisine ekleyebilirsiniz. Bir de tuz ekledim. Şöyle mantarımın son hali artık pişti. Sonuma geçeceğim. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde pişti. İnanın ekmek banmalara doyamayacağınız bir tarif çıktı ortaya. Umarım videomu izlerken sıkılmamış, aksine keyif almışsınızdır. Elimden geldiğince tüm püf noktalarını sizlerle paylaşmayı istiyorum. Her zaman dediğim gibi bu tarifi ilk kez yapacak olanlar olabilir. Sizler biliyorsunuzdur ama ilk kez yapacak olanlar için inanın püf noktaları çok önemli arkadaşlar. Şöyle yakından da gösteriyorum. Ve artık son dokunuşlarını yaptık. Şöyle çatalla da dokusunu göstereyim. Ne kadar güzel piştiğini. Mantar pişirmek çok önemli. Kıyır kıyır olmaması gerekiyor. Yumuşacık pişmesi gerekiyor arkadaşlar. Eğer tarifimi birebir uygularsanız, verdiğim püf noktalarına uyarsanız gerçekten çok güzel bir lezzet çıkacaktır ortaya. Siz videomun devamını izlerken ben de veda edeyim. Bir güzel tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime çok ama çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.